çoğu insanın aklında aynı soru vardır. Ben bu kadar şirket arasından hangisine yatırım yapacağım? Hangisi bana gerçekten kazandırır? Belki sen de ekranın başında defalarca hisse listelerini kaydırıp durmuşsundur. Kimi şirketin fiyatı çok yüksek gelir, kiminin düşük. Kimi çok konuşulur ama acaba balon mu diye düşünürsün. İşte tam bu noktada çoğu yatırımcı hisseyi etiket fiyatına bakarak seçer. Ucuzmuş der, alır. Ama farkında olmadan aslında ucuz görünen pahalı bir hata yapar. Ve işte burada özel bir teşekkür borcumuz var. Takipçilerimizden Gürsel kardeşimiz tam da bu noktayı gündeme getirdi. Şimdi karlı şirket nasıl anlaşılır? Görsellerle destekli bir video patlatıldı mı sıcağı sıcağına öz sermaye ve aktif karlılık nedir? Neden önemlidir? FK ve PDDD ile birlikte nasıl değerlendirilir? Gürsel kardeşimizin bu sorusu aslında çoğumuzun aklındaki temel soruyu özetliyor. Sen de benzer düşünceler içindeysen endişelenme. Bugün bütün bu soruları adım adım açıklayacağız. Hem kavramların mantığını göstereceğiz hem de Borsa İstanbul'da somut örneklerle destekleyeceğiz. Böylece rakamların ve oranların arkasındaki gerçek hikayeyi göreceksin ve temettü yolculuğuna başlaman için sağlam bir temel oluşturacağız. Borsa bir manav tezgahına benzer. Dışarıdan bakıldığında parlak, kırmızı, iştah açıcı görünen elmalar aslında içi çürük olabilir. Gerçek kaliteyi anlamak için kabuğun altına bakmak gerekir. Şirketlerde de durum aynıdır. Görünen değil, iç dinamiklere bakabilen yatırımcı kazanır. Borsada kar eden, zarar eden arasındaki fark işte bu noktada ortaya çıkar. Yatırımda sürdürülebilir başarıyı yakalamak için hisse ucuz mu, pahalı mı sorusundan önce şirket gerçekten karlı mı sorusunu sormak gerekir. Çünkü fiyat değişir ama sağlam bir şirketin karlılığı uzun vadede yatırımcıya servet kazandırır. Bugün anlatacağımız şey fiyatın ötesinde şirketin kalbine bakmayı öğretecek. Öz sermaye karlılığı, aktif karlılık, FK ve PDDD oranlarıyla şirketin gerçek gücünü nasıl anlayabileceğini adım adım göreceğiz. Ve göreceksin ki bu göstergeler yalnızca rakam değil, geleceğini şekillendiren pusulolar. Borsada yeni başlayanların en büyük yanılgısı şudur: bu hissenin fiyatı çok ucuz, kesin fırsattır. Ama unuttuğumuz şey şudur: ucuz fiyat, ucuz şirket anlamına gelmez. Bir örnek düşünelim. 2 telefon mağazasına giriyorsun. Birinde son model bir akıllı telefon var, fiyatı yüksek. Diğerinde eski bir model var, fiyatı düşük. Sadece ucuz diye ikinciyi almak akıllıca mı olur? Belki kısa vadede bütçeni kurtarır ama uzun vadede sana sorun çıkarır. Cebinden daha çok para götürür. İşte hisselerde de aynı mantık çalışır. Burada devreye şu kavram giriyor: değer. Fiyat sadece rakamdır ama değer şirketin gerçek gücüdür. Yatırımcı için asıl kritik soru şudur: bu şirket 1 liralık sermaye ile kaç lira kazanç yaratabiliyor? İşte bu sorunun cevabını bulmanın yolu öz sermaye karlılığı ROE ve aktif karlılık ROA gibi göstergelerden geçer. Yani şirketin cebine giren parayı koyduğu sermaye ile kıyaslarsın. Eğer 100 lira koyuyor ve her yıl 20 lira kazanıyorsa işte orada gözlerin parlamalı. Ama işin güzel tarafı şu: bu hesaplama yatırımcıyı sadece matematiksel olarak değil, psikolojik olarak da güçlendirir. Çünkü çoğu yatırımcı keşke şunu alsaydım, keşke satmasaydım pişmanlıklarıyla yaşar. Ama sen şirketin karlarına bakmayı öğrendiğinde bu pişmanlıkların yerini güven alır. Artık hisse senetlerine bakarken sadece iniş çıkışları değil, arkasındaki şirketin motorunu da görürsün. Peki burada eğlenceli taraf ne? Borsayı düşün. Bir Luna Park gibi. İnsanlar gondola biner, yukarı çıkınca sevinir, aşağı inince panikler. Oysa sen arka planda gondolu taşıyan mekanizmaya bakıyorsun. Yani panikle bağıran kalabalığın aksine sen soğukkanlı bir şekilde bu makine sağlam, düşmez diyorsun. İşte finansal oranları bilmek sana bu özgüveni verir. Bazen de yatırımcılar kulaktan dolma bilgilerle hareket eder. Bir arkadaşın şu hisse uçacak dediğinde hemen atlaman cazip gelir. Ama unutma, borsa kahvehane muhabbetleriyle kazanılmaz. Rakamlar, tablolar ve göstergeler konuşur. Ve bu göstergeler senin süper gücündür. Bu noktadan sonra artık yolumuz net. Önümüzdeki bölümlerde tek tek öz sermaye karlılığı, aktif karlılık, fiyat kazanç ve piyasa değeri defter değeri oranlarını inceleyeceğiz. Ama şunu bilmelisin: fiyat tek başına hiçbir şey ifade etmez. Değerin arkasındaki hikayeyi okumayı öğrenen yatırımcı
hem daha huzurlu olur hem de uzun vadede kazanır. Borsa denildiğinde çoğu insanın aklına ya kumar gelir ya da şans işi denir. Oysa işin bilimsel kısmına indiğimizde bambaşka bir tablo çıkıyor. Borsada uzun vadeli getirilerin şansa değil, matematiksel bir sisteme dayandığını görüyoruz. Bu sistemin temelinde de karlılık göstergeleri ve bileşik getiri yatıyor. İlk olarak biraz geriye, 20. yüzyılın başlarına gidelim. 1920'lerde ABD'de borsaya yatırım yapan küçük bir grup yatırımcı vardı. O yıllarda piyasa oldukça dalgalıydı. Ama ilginç bir şey fark edildi. Karını sürekli arttıran şirketlerin hisseleri uzun vadede piyasanın çok üzerinde performans gösteriyordu. En bilinen örneklerden biri Standard Oil. Bu şirket düzenli kar ürettiği ve bu karı büyütmeye devam ettiği için hisseleri onlarca yıl boyunca yatırımcılarına dudak uçuklatan getiriler sağladı. Ama işin sırrı fiyat etiketlerinde değildi. Şirketin finansal yapısında gizliydi. Sermayesini verimli kullanan, yüksek öz sermaye karlılığına sahip şirketler adeta yatırımcılarını taşıyan gizli motorlar oldu. Peki bu sadece bir tesadüf müydü? Hayır. Çünkü aynı sonuç defalarca akademik çalışmalarla da ispatlandı. Örneğin Eugene Fama ve Kenneth French'in 1990'larda geliştirdiği 3 faktörlü model hisse getirilerinde sadece piyasanın değil, şirketlerin özelliklerinin de belirleyici olduğunu ortaya koydu. Çalışmalarda özellikle düşük fiyat kazanç oranlarına sahip fakat yüksek karlılık gösteren şirketlerin uzun vadede ortalama üzerinde getiri sağladığını kanıtladılar. Bir diğer araştırma Robert Novi Marks'ın 2013 yılında yaptığı çalışma oldu. Novi Marks, karlılığın gelecekteki hisse getirilerin en güçlü habercisi olduğunu buldu. Yani bir şirketin öz kaynak ve aktif karlılığı yüksekse borsada uzun vadede yatırımcısını mutlu etme ihtimali çok daha yüksekti. Bu noktada sadece fiyat veya piyasa söylentileriyle değil, bilimin ışığında karar vermenin ne kadar kritik olduğunu görüyoruz. Tamam da bunlar Amerika örnekleri, bize uymaz diyebilirsin. Gel bir de Borsa İstanbul'a bakalım. Türkiye'de yapılan akademik çalışmalarda aynı kapıya çıkıyor. 2000'li yıllardan itibaren yapılan araştırmalarda öz sermaye karlılığı yüksek şirketlerin düşük olanlara göre uzun vadede daha fazla yatırımcıya kazandırdığı açıkça görülüyor. Temettü verimliliği ve karlılık birlikte değerlendirildiğinde hem sermayesini koruyan hem de büyüten şirketlerin hisseleri yalnızca çok daha güvenli bir liman oluyor. Bir örnek, Borsa İstanbul'da 2010-2020 arasında yapılan bir analizde öz sermaye karlılığı %20'nin üzerinde olan şirketlerin hisseleri aynı dönemdeki endeks ortalamalarının neredeyse 2 katı getiri sağlamış. Burada da görüyoruz ki rakamlar yalan söylemiyor. Tarihsel ve akademik kanıtların yatırımcıya kattığı bir başka değer daha var. Psikolojik güven. Çünkü borsada en büyük düşman aslında piyasa değil, kendi duygularımızdır. Korku ve açgözlülük arasında savrulan bir yatırımcı, doğru şirkete yanlış zamanda girip çıkabilir. Ama sen elinde bu bilimsel kanıtları tuttuğunda artık bir söylentiye kapılmazsın. Düşünsene. Elinde onlarca akademik çalışma var. Tarihsel veriler de bunu destekliyor. Bu noktada acaba yanlış mı yapıyorum endişesi azalıyor. Çünkü biliyorsun ki bu yöntem sadece senin düşüncen değil, yüzlerce araştırmanın sonucu. Bu farkındalık sana hem sabır hem de uzun vadeli bakış açısı kazandırıyor. Tarihsel kanıtların ve akademik bulguların bize anlattığı şey çok net. Fiyat etiketlerine aldanma. Şirketin karlılığına bak. Yüksek öz sermaye karlılığı uzun vadede yüksek getiri demek. Araştırmalar bu yöntemin rastlantı değil, sistematik bir gerçek olduğunu gösteriyor. Böylece yatırımcı rastgele hisse seçmek yerine elinde sağlam bir pusula tutuyor ve bu pusula dalgalı piyasa denizinde rotanı kaybetmemenin tek yolu oluyor. Tarihsel örnekler ve akademik araştırmaların tamamı bize şunu söylüyor. Borsada şansa değil, karlılığa güven. Öz sermaye ve aktif karlılığı yüksek şirketler uzun vadede yatırımcısına kazandırıyor. Fiyat geçici ama değer kalıcıdır. Tarihsel veriler ve akademik çalışmalar bize şunu gösterdi. Uzun vadede kazanan şirketler sermayelerini verimli kullanan şirketlerdir. Peki ama bunu nasıl ölçeriz? İşte burada devreye iki sihirli oran giriyor. ROE, öz kaynak karlılığı, ROA, aktif karlılık. Bunlar kulağa teknik terimler gibi gelse de aslında çok basit bir mantığı var. Hadi kafamızda daha net canlansın diye günlük hayattan bir örnekle anlatalım. Basit bir örnek. Diyelim ki senin küçük bir kafeteryan var. İşletmeye 100.000 TL sermaye koydun. Bir yıl sonunda karın 20.000 TL oldu. Burada ROE
20.000 bölü 100.000 eşittir %20. Yani koyduğun her 100 lira için 20 lira kazanıyorsun. Şimdi işin diğer boyutuna bakalım. O kafenin sadece senin paranla dönmediğini varsayalım. Biraz da banka kredisi kullandın. Toplam varlıkların dükkan, ekipman, stok 200.000 TL ediyor. Kar yine aynı 20.000 TL. Burada ROA 20.000 bölü 200.000 eşittir %10. Yani kafedeki tüm varlıkların sana %10 karlılık üretiyor. Mantık nerede? ROE yatırımcı gözüyle bakar. Kendi koyduğun paradan ne kadar kar çıkıyor? ROA daha geniş açıdan bakar. Şirketin toplam varlıkları ne kadar verimli çalışıyor? İşte bu yüzden ikisi birlikte anlamlıdır. Çünkü sadece ROE'ye bakarsan yanıltıcı olabilir. Mesela bazı şirketler borç olarak ROE'yi şişirebilir. Ama ROA'ya baktığında o borcun şirketi gerçekten verimli yapıp yapmadığını anlarsın. Eğlenceli benzetme. Düşün ki borsa bir yarış pisti. Şirketlerde arabalar. ROE senin arabanın benzin deposuna koyduğun yakıttan ne kadar hız çıkardığını gösteriyor. ROA tüm arabanın motorundan lastiğine kadar ne kadar verimli çalıştığını anlatıyor. Yani bir şirketin ROE'si yüksek ama ROA'sı düşükse o araba belki hızlı gidiyordur ama motoru çok zorlanıyordur. Uzun vadede yolda kalabilir. Borsa İstanbul'da da bu oranları kullanmak çok kritik. Çünkü bazı şirketler karlı görünür ama aslında borç yükleri altında kalmışlardır. Sadece ROE'ye bakarak mükemmel şirket diyemezsin. İkisinin birlikte sağlıklı olması şirketin sağlam motorla yola çıktığını gösterir. Yani mesele sadece uzun vadeli tutmak değil, verimli şirketi seçmek. Şimdi gelin fiyat çarpanları bize ne anlatıyor ona bakalım. Borsada yatırım yapanların en çok kullandığı iki sihirli oran vardır. FK, fiyat bölü kazanç oranı. PDDD, piyasa değeri bölü defter değeri. Bunları duymayan yatırımcı yoktur ama sorun şu, çoğu kişi bu oranlara yanlış bakar. Tıpkı bir kitabın kapağına bakıp içini hiç okumadan yorum yapmak gibi. FK ucuz mu pahalı mı? FK oranı kabaca şunu sorar. Şirketin yıllık kazancı şu anki fiyatını kaç yılda karşılıyor? Örneğin bir şirketin hisse fiyatı 50 TL. Hisse başı yıllık kazancı 10 TL olsun. FK eşittir 50 bölü 10 eşittir 5. Yani bu şirketin karı hiç değişmezse teoride 5 yılda yatırımı geri ödersin. Kulağa basit geliyor değil mi? Ama burada bir tuzak var. FK çok düşükse vay be ne ucuz dersin. Ama belki de piyasa o şirketin geleceğini karanlık gördüğü için ucuzdur. FK yüksekse çok pahalı dersin. Ama belki de şirket o kadar hızlı büyüyordur ki piyasa gelecekteki karlarını şimdiden fiyatlıyordur. Yani tek başına FK sana gerçekleri söylemez. PDDD şirketin defter değeri. PDDD ise şunu sorar. Bu şirketin borsadaki değeri defterdeki öz varlıklarının kaç katı? Örneğin bir şirketin piyasa değeri 2 milyar TL, defter değeri 1 milyar TL ise PDDD eşittir 2. Yani yatırımcılar bu şirketin varlığını defterde yazanın 2 katı değerli görüyor. Ama dikkat, PDDD çok düşükse piyasa bu şirkete inanmıyor demektir. Çok yüksekse piyasa gelecekte daha fazlasını bekliyor mesajını verir. Neden tek başına değil? İşte kritik nokta burada. FK ve PDDD birbirini tamamlayan oranlardır. Bir şirketin FK'sı düşük olabilir ama PDDD'si de düşükse bu şirket belki de gerçekten batık bir gemidir. Tam tersi FK'sı yüksek ama PDDD'si de yüksekse bu şirketin geleceği parlak göründüğü için piyasa primli fiyatlıyordur. Eğlenceli benzetme. Bir şirkete sadece FK ile bakmak tıpkı bir restoranın sadece fiyat listesine bakıp karar vermek gibidir. Çorba 10 TL, ana yemek 50 TL. Ucuzmuş girelim dersin. Ama içeri girdiğinde mekan dökülüyorsa, servis kötü, yemekler tatsızsa aslında o fiyat bile pahalıdır. PDDD işte o restoranın içini gösterir. Dekorasyon, mutfak düzeni, personel kalitesi yani arka plan. İkisini birlikte değerlendirdiğinde gerçekten değer mi, değil mi? Kararını daha sağlıklı verirsin. Borsa İstanbul'da özellikle yeni yatırımcıların düştüğü en büyük hata şu. En düşük FK hangisindeyse alayım kesin yükselecek. Ama işin gerçeği öyle değil. Çünkü bazen düşük FK batmak üzere olan bir şirketin son çırpınışı olabilir. Diğer yandan da sadece PDDD'ye bakmak da aldatıcıdır. Çünkü varlıkların defter değeri yüksek olabilir ama o varlıklar para kazandırmıyorsa
neye yarar? Ama rakamlar kağıt üzerinde güzel görünse de işin özünü görmek için gerçek örneklere bakalım. Şimdi Borsa İstanbul'dan birkaç somut şirket senaryosu üzerinde İlerleyelim. Şimdiye kadar hep teoriden konuştuk. FK nedir? PDDD neyi gösterir? ROE ve ROA nasıl okunur dedik. Ama işin en öğretici kısmı gerçek örneklerle göstermek. Çünkü teori ne kadar güçlü olursa olsun gözünle tabloyu gördüğünde taşlar yerine oturur. Ama önce çok önemli bir uyarı. Burada paylaşacağımız örnekler yatırım tavsiyesi değildir. Amacımız sadece oranların nasıl okunacağını göstermek, mantığı somutlaştırmaktır. Hadi başlayalım. Örnek 1. Bankacılık sektörü. Kar makinesi. Bankalar öz sermaye karlılığı yüksek sektörlerden biridir. Çünkü işleri doğrudan parayı kullanmak, kredi verip faiz almak üzere kurulu. Diyelim ki elinizde şu tablo var. Şirket Banka A. ROE, öz kaynak karlılığı %23. ROA, aktif karlılık %2.1. FK 5.5. PDDD 0.8. Peki bu tablo bize neyi söylüyor? ROE %23. Banka öz sermayesinin her 100 TL'sinden 23 TL net kar üretiyor. Oldukça güçlü. ROA %2.1. Varlıklarını da verimli kullanıyor. FK 5.5. Piyasa karına göre çok daha pahalı fiyatlanıyor. PDDD 0.8. Defter değerinin bile altından işlem görüyor. Sonuç, bu tablo ucuz ama güçlü sinyali veriyor. Ama unutma, bankacılık sektöründe regülasyonlar, faiz politikaları da çok etkili. Yani oranlara bakarken sektör dinamiklerini de hesaba katmak şart. Örnek 2. Sanayi sektörü. Üretimin gücü. Şimdi de bir sanayi şirketine bakalım. Şirket Sanayi B. ROE %18. ROA %9. FK 12. PDDD 2.5. Ne görüyoruz? ROE %18. Gayet güçlü, sermayesini iyi değerlendiriyor. ROA %9. Aktiflerini de etkin kullanıyor. FK 12. Banka A'ya göre daha yüksek. Yani piyasa gelecekte büyüme beklentisiyle daha pahalıya alıyor. PDDD 2.5. Defter değeri 2.5 katı fiyatlanıyor. Sonuç, burada piyasa şirketin geleceğine güveniyor. Büyümesini fiyatlıyor ama sen yatırımcı olarak şunu soracaksın. Bu beklenti gerçek mi? Yoksa fazla iyimser mi? Örnek 3. Teknoloji sektörü. Geleceğin umudu. Gelelim teknolojiye. Bu sektörün özelliği hızlı büyüme beklentileri. Şirket Teknoloji C. ROE %12. ROA %6. FK 45. PDDD 8. İlk bakışta tablo şaşırtıcı. ROE %12. ROA %6. Fena değil ama çok da yüksek değil. FK 45. İnanılmaz yüksek. Yani piyasa bu şirketi şimdiden geleceğin yıldızı gibi davranıyor. PDDD 8. Defter değerinin 8 katı fiyatlanıyor. Sonuç, bu tabloda yüksek beklenti, yüksek risk anlamına gelir. Eğer şirket gerçekten büyürse yatırımcıya büyük kazandırır. Ama beklenti boşa çıkarsa sert düşüşler yaşatır. Ders, oranları tek başına okuma. Bu 3 tablo bize şunu gösteriyor. Bankacılık, düşük fiyatlama, yüksek karlılık, güvenli liman algısını yaratabilir. Sanayi, dengeli karlılık, orta seviye çarpanlar, istikrarlı büyüme sinyali. Teknoloji, orta karlılık ama aşırı fiyatlama. Yüksek beklenti, yüksek risk. Bir yatırımcı için en kritik nokta bu oranları bir bütün olarak değerlendirmektir. İşte gördüğünüz gibi bu oranlar tek başına bir karar vermek için değil, resmi daha net görmek için kullanılır. Ve bu yolun sonunda bizi ne bekliyor? Elbette temettü yolculuğu. Şimdi başa dönelim. Hatırlıyor musun? İlk bölümde sorduğumuz o soruyu. Ben bu kadar şirket arasında hangisine yatırım yapacağım? Hangisi bana gerçekten kazandırır? Artık cevabım var. Çünkü öğrendik ki mesele sadece ucuz görünen hisseyi almak değil. Mesele o şirketin özünde gerçekten karlı bir makine olup olmadığını anlayabilmek. Bu yolculukta şunu gördük. ROE ve ROA bize şirketin sermayesini ve varlıklarını nasıl kullandığını anlatır. FK ve PDDD oranları fiyatın arkasındaki piyasanın beklentisini gösterdi. Somut BIST örnekleri ile ise işin pratiğini gördük. Bazen ucuz görünen aslında değerli, bazen pahalı görünen ise sadece balon. Ve işin en kritik noktası, karlı şirketleri seçmek temettü yolunun anahtarlarıdır. Çünkü güçlü bir şirket sadece bugün kazandırmaz. Yıllar boyunca bileşik getirinin gücüyle seni taşır. Ama tekrar vurgulamakta fayda var. Burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir yol haritası, bir bakış açısıdır.
Karar senindir, sorumluluk senindir. Borsada kazanmak sadece cebini büyütmek değildir. Doğru karar vermek, sabırlı olmak, rakamların ardındaki hikayeyi görmek sana aynı zamanda içsel bir zenginlik de kazandırır. Artık sadece piyasaya bakan biri değil, piyasayı anlayan, kendi geleceğini inşa eden biri olursun. Bu yolculuğun sonunda hesabında büyüyen para kadar İçinde büyüyen güven de sana kalır. İşte gerçek zenginlik budur. Eğer sen de bu yolculuğu sürdürmek, karlı şirketleri anlamak, temettüyle geleceğini güvence altına almak istiyorsan kanala abone ol. Bu seriyi baştan sona tekrar izle ve unutma, bilgi paylaştıkça değerlenir. Burada kurduğumuz topluluk sadece finansal özgürlüğün değil, aynı zamanda beraber öğrenmenin ve büyümenin yoludur. Unutmayın, karlı şirket seçmek temettü yolunun anahtarıdır. Fiyat geçici ama değer kalıcıdır. İç ve dış zenginlik sizinle olsun. Hoşça kalın.